yaklaşık 1 saat sonra St. Pancras diye bir tren istasyonuna gideceğim. Oradan da 1 saat sonra 132 yıldan beri şampiyonluğu elde etmemiş, şampiyonluğu görmemiş Leicester'a gidiyorum. Şu an Leicester'a yeni geldim. 1 saat sürdü. Londra'dan girişimiz trenle 1 saat sürdü. Bundan sonra otelime geçeceğim ve de otelden sonra Leicester Futbol Kulübü'nün en büyük taraftarıyla buluşmaya gideceğim. Şu an Ligi ile birlikteyiz. Leicester City Futbol Kulübü'nün en büyük taraftarı ve en büyük davulcusu. Ligi, Leicester kenti ve futbol takımı için sadece bir davulcu değil. O artık dünyaca tanınan bir futbol ikonu, hatta ondan da öte. Do you want to give a message to all the Turkish fans? Come on, Leicester! Leicester kenti hakkında ilk bilgilerimi Ligi'den alıyorum. Leicester, İngiltere'nin ortasında, küçük ama en eski şehirlerinden biri. 330 bin nüfuslu şehrin 1/3'ü göçmenlerden oluşuyor. Her dilden ve etnik kökenden insan bir arada yaşıyor. Çok kültürlü zenginlik, tribüne ve de kentin futbol takımına da yansıyor. Aslında İngiltere Ligi'nde maviler daha önce de defalarca moda olmuştu. Ancak bu kez Liverpool'un, Londra'nın, Manchester kentinin mavi formaları değil, Leicester mavisi ortalık kasıp kavuruyordu. İster peri masalı değil, ister mucize. Hiçbir klişe Leicester City'nin başarısını anlatmaya yetmiyor. Üzerindeki pas atmış bir hoca, pahada küçük, yürekleri büyük futbolcular ligi temellerinden sarstılar. Peki tüm bunlar nasıl oldu? Sorularıma yanıt aramaya başlamadan önce Ligi akşam beni bir açılışa götürüyor. Ama bir şartla, yarın büyük gün ve beni rahat bırak. O gün gerçekten büyük gün. Leicester City, deplasmanda Manchester United'ı yenerse Tottenham'ı geride bırakıp şampiyon olacak. Come on, let's go! Leicester'dayım. Leicester City Futbol Kulübü'nün şampiyonluk yürüyüşünü takip etmeye geldim. Henüz daha şampiyon olmadılar. Bugün saat 2'de Manchester United'la bir maçları var. Onu yenerlerse bugün şampiyon olacaklar. Ancak yenemezlerse ya da berabere kalırlarsa pazartesi Chelsea-Tottenham maçını bekleyecekler. Esas çok inanılmaz bir peri masalı bu. Leicester City Futbol Kulübü'nün şampiyonlar yürüyüşü. Daha geçen yıl puan kaybından dolayı ligde kalma mücadelesi veriyordu. Şimdi ise şampiyonluğa oynuyor. Yani şunu düşünmek de gayet ilginç. 8.5 milyar poundluk bir sektörde, bir ligde 150 milyon poundluk bir takım, bir şehir takımı nasıl olur da şampiyonluğa bu kadar yaklaşabilir? Gelip görelim. We've played really well all seasons. Everybody has played. Team spirit. The whole team has played well. They've all been together. The plan is a family. Proves it's not about money. And it's really been a great season. Come on, you blue boys! We're gonna win the league! We're gonna win the league! All right, Bridget, we're gonna win the league. No, we get nervous. Absolutely, absolutely nervous. Very nervous. Yeah. I think we can do it. You ready? Taraftarlar yavaş yavaş toplanmaya başladı. Arkamda medya buraya resmen çöktü. Alman, İngiliz, Japon ekipleri de burada.
Herkes şu an Leicester City'nin Manchester United deplasmanı için hazırlanıyor. Bir iki kişiyle konuştum. Çok heyecanlılar. Ve de çok ilginç bir laf ettiler. 2 milyar Leicester City taraftarı olduğunu söylediler. Nice. One more. Thank you very much. Quick question. Tell me, are you excited about the game today? Yeah, we're really nervous. Yeah. What do you think the outcome is going to be? I think we'll draw today. I'd like a draw. Yeah, that will do. I think we'll draw and win here next Saturday at home. Winning next Saturday. Yeah. Bye, have fun. Leicester taraftarlarını Manchester'a yolcu edip King Power Stadyumuna giriyoruz. Leicester City 2002 yılından beri maçlarını eski adı The Walkers olan 32.000 kişilik bu statta oynuyor. Statta kulübün tarihçisi ve arşivcisi John Hutchinson ile buluşuyoruz ve tarihi bir yolculuğa çıkıyoruz. Leicester City Football Club is 132 years old. It was formed by a group of young men in the city and in 1884. Initially it was called Leicester Fosse. After being in existence for 10 years they got into the Football League in 1894. In those days there were only 2 divisions and they played as Leicester Fosse through until 1919. They had 1 season in the top division in 1908-1909, but that didn't actually last for long, just 1 season. When the First World War came, the club went into financial difficulties, league football stopped, and at the end of the war, the club was reformed as Leicester City. 1920'ler Leicester City'nin en başarılı olduğu dönemlerden biriydi. 1929 yılında ligi 2. bitirdiler. 1930'lar inişli çıkışlıydı. Hemen ardından 2. Dünya Savaşı yılları geldi ve liglere ara verildi. 1949'da yeniden başladığında ise Leicester 2. ligdeydi. Ama sürpriz bir şekilde FA Cup'ta finale çıktı ve Wolverhampton'a 3-1 kaybettiler. 50'lerde ise yükselişe geçtiler. From 1958 right through until 1969, they were in the top division, and that was really quite a good golden era for the club. They finished 4th in 1963, and at that time it looked as though they were going to win the title. With 5 games to go, not quite as good as this season, with 5 games to go they were top of the table, and everybody expected them to win not only the league but also the FA Cup. Unfortunately, they lost their last 4 games and finished 4th and not top, and they also lost the FA Cup final. The preliminaries over, the teams took the field. Leicester City on the left in tracksuits and league champions Tottenham Hotspur. Leicester, 1961 yılı FA Cup finali ise şimdiki rakipleri Tottenham'a karşı kaybetti. 1960'larda Gordon Banks, 70'lerde Peter Shilton, 80'lerde ise Gary Lineker gibi yıldız futbolcuları kadrolarında barındırdılar. But towards the end of the 1990s, they had 7 Wembley appearances in the 1990s, mainly as playoff finals to get back into the Premier League. But the last 4 years of the 1990s, 1996 to 2000, were also a very good time. They had a manager called Martin O'Neill. They were top half Premiership, Premier League finishers for each of those 4 seasons. They got to 3 League Cup finals at Wembley. They won 2 of them. They had 2 European campaigns, and in the UEFA Cup. First decade of the 21st century, this meant that they sank into the Championship, and then in 2008, only 8 years ago this week, a real disaster. For the first time in the club's history, they sank into the 3rd tier of English football.
Ancak Leicester çabuk toparlandı. Taylandlı bir konsorsiyumun yönetime gelmesiyle de çıkışa geçti. Taraftarın desteği de hiç eksik olmadı. The fan base at the club has always been extremely committed and loyal. Even when we were in League One, you know, the third tier, you were still getting, there were full houses here. Not every game, but you know, the average gate was still about 25,000, and there were some gates that were complete sellouts. King Power stadının içinde küçük bir müze var. Müzedeki en önemli köşelerden biri ise tanıdık bir isme ait. Leicester City Futbol Kulübü'nün böyle büyük bir müzesi yok. Camlı bölmeler var bunlarınki gibi. O bölmelerden de bir tanesi Muzi İzzet'e ayrılmış. Hatırlıyorsunuz Muzi İzzet Türk milli takımında da oynamıştı. Leicester City oyuncusuydu o zaman. Ve de onun milli takım forması bulunuyor burada. Manchester maç saati yaklaşıyor. Stat'tan ayrılıp şehrin merkezine doğru gidiyoruz. Tüm taraftarları soruyorum, tabii ki çok heyecanlılar. İnanamıyorlar çünkü bugünün böyle bir gününe gördüklerine inanamıyorlar. Çünkü bir yıl evvel tam aynı tarihte, aynı haftalarda Leicester City Futbol Kulübü küme düşüyordu. Yani öyle bir kritik bir yerdeydi. Şimdi tam bir yıl sonra da şampiyonluğa oynuyor. Ve de gerçekten sorduğum zaman onlara nasıl bir nedir bunun sırrı nedir diye sorduğum zaman takımız. Beraber oynuyoruz çünkü hepsi arkadaş. Küçük bir şehir olunca onu anlamak gayet kolay. Manchester maçını seyretmek için herkes Local Hero pub'ında toplanıyor. Yaklaşık 200-300 kişilik bir kalabalık var burada. Böyle bir aynı zamanda da 150 kişiye yakın bir medya grubu var. Japonya'dan, Çin'den, İtalya'dan, Fransa'dan her yerden medya buraya resmen inmiş bir şekilde. Tabii ki herkesin dilinde aynı hikaye, bu peri masalı hikayesi var. Bugün bu şampiyonluğu kutlayacaklar mı? Yoksa pazartesiye mi kalacak? Yoksa bir hafta sonraki maça mı kalacak? Bekleyip de göreceğiz. Ancak başlangıçta Old Trafford'da işler pek istendiği gibi gitmiyor. Leicester çabuk toparlanıyor ve kaptanıyla skoru eşitliyor. Leicester's gonna win. Yeah? What do you think? I think they're going to win. I feel very excited. 45 minutes in, still in the game, still some way to go. Fingers crossed. What do you think? I think we've got to attack. Go and get a goal. Go and get a goal and we'll win. Go and get a goal. It's just one goal. Dakikalar geçtikçe gerginlik artıyor ama maç 1-1 berabere bitiyor. Old Trafford'da alınan bir puan altın değerinde. Disappointed? Should have been. It was the script. The script was there. Everybody's waiting for it. Manchester United Leicester City maçı 1-1 berabere bitti. Taraftarlar bir puan bir puandır diye düşünüyor. Zira yarınki maç Chelsea-Tottenham maçı bu yılın şampiyonunu belli edecek. Eğer Tottenham yenilirse, da berabere kalırsa o zaman Leicester City şampiyon olacak. Disappointed a little bit, but hey, next week bring it on. Still going to be champions, no problem. What about tomorrow? Tomorrow we're gonna win the league. We're gonna win the league. We know you won't believe us. We know you won't believe us. We know you won't believe us. We're gonna win the league. Manchester beraberliğin ardından gözler ertesi gün oynanacak Chelsea-Tottenham maçına çevriliyor. Playing on Chelsea
coming up with a good result tonight against the Spurs, and I'll quite happily take it. Some of the guys want us to win it down here on Saturday against Everton, but happy to take the result tonight. What do you think is the main reason for actually winning it? I think What's that magic thing? The magical thing is Claudio, the manager. Everything begins with the manager. It's all about team spirit. Şehir merkezinde Leicester Mercury gazetesinin spor yazarı Rob Tanner ile buluşuyoruz. Leicester City are breaking the mould now. They're changing the landscape of the Premier League forever, because it's a wake-up call for the big clubs, and it's also inspiration for the smaller clubs who now can aspire to challenge for the top four in the future. I think everybody loves an underdog story, and this is the ultimate underdog story. I mean, it's a rags to riches rise from a club that 7-8 years ago were in third tier of English football. Only 2 years ago we're in the Championship, and only last year were bottom of the Premier League for 140 days and looked like they were going back down into the Championship. So for them to be stood here 12 months later, about to be crowned Premier League champions, is incredible, and it's captured the imagination of people around the world. What do you think is the secret ingredient to all of this? There's so many variants into this. I mean, it's a squad that have grown together over 3 years. They're hungry, they're driven. They've all faced rejection and disappointment at some point in their careers, so they're hungry for success, including the manager, Claudio Ranieri, who obviously his last job was with the Greek national team, and that was a disaster, so he had his reputation to restore. But also, you know, the whole club has been well run, the players work for each other, they've got great camaraderie and team spirit. I don't think there's one definite secret to their success, there's a number of secrets. Chelsea Tottenham maçı öncesi Lee Jobber ile yeniden buluşuyoruz. Tüm medyanın ilgisi onun üzerinde. Basically, I work in a school for special needs children. So we have children that are blind, that are deaf, that are in wheelchairs. It's just kind of a varied kind of needs. So we have from 2 years old up to 19. Such a fantastic feeling going home every day from work, knowing that you've made these children smile. They do struggle. They struggle with many aspects of life, but they somehow get through it. And I feel that with my support, that they kind of feel like they've achieved something. So if they feel they've achieved, I feel I've achieved. Become the iconic character of Leicester City Football Club. Yeah, it seems to. I don't really know. It's just it's all become a bit strange, really, and it's come a. Don't get me wrong. It's very overwhelming, and it's very nice that people will see me like that and they want to know all about me, and they kind of. But obviously, not a lot of people want to know about my personal side. They all want to know about job upon the football. How long have you been going to the game for? Since I was 4, so 32 years. You remember that? I remember leaving the game, and I remember how it made me feel. I don't remember any part of the actual game itself. I know who we played. I kind of know the reasons behind going, but it was the actual leaving, feeling part of something, and that feeling was what I've always clung on to. What was that feeling? Just like being part of a unit. I mean, from an early age, I felt part of something, and it took me a long time to realise what I was part of. And then I realise now I was part of a family, and that family was Leicester City. I've not got much family of my own, so I kind of rely on my football family to get me through my days. This story is absolutely undescribable. To say it's a fairy tale is probably an understatement. And I'm sure if you spoke to 100 people, they'd probably give you a different feel about it. But the word fairy tale would be in there at some point, so, and that's exactly what it is. And like the end of tonight could be absolutely phenomenal for Leicester. The first thing
that's going to come to your mind? Is it going to be to call your mother? She will be in there somewhere. But you know what? If I'm honest, if Chelsea win it tonight, the first person that will call me will be my mother, because she's happy for me. You know what I mean? She's not seen me this happy in years, and she knows how much it means to me. So I'm sure she'll be on the phone at some point. Chelsea-Tottenham maçı başladı. Tottenham herhangi bir şekilde berabere veya da yenilirse Leicester City bu akşam şampiyon olacak. Tottenham'ın ilk yarıda 2-0 öne geçmesi Leicester taraftarlarını hayal kırıklığına uğratıyor. Ancak önlerinde uzun bir ikinci devre var. The score is 2-1. Still time for Chelsea to get an equaliser. Come on, Chelsea! Why are you rooting for Chelsea? A London team is basically telling you who to be champions. Well, it's still in Leicester's hands, but is it? Nice. Listen, if we get it done tonight, it'll be great. Come on, Chelsea! Come on, Chelsea! You know, if they score, can I kiss your camera? Leicester şampiyon oldu şu anda. King Power Stadium'a doğru gidiyoruz. Bütün taraftarlarla birlikte. Herkes şu an burada buluşacak. Bize röportajda söylediği gibi Ligi'yi ilk kutlayan annesi oluyor. Leicester City şampiyonluk kutlamaları sabaha kadar devam etti. Demek ki oluyormuş. Büyük transfer yapmaya gerek yokmuş. Çok iyi teknik direktörler, çok pahalı teknik direktörler almaya gerek yokmuş. Takım olmak gerekiyormuş. Bir şehir, bir takımın arkasında durması gerekiyormuş. Alınan ders o. Bakalım Leicester City gelecek sezon ne yapacak?